Merhaba. Merhaba. I'm really honored to be here this afternoon. Bugün burada olmaktan gerçekten onur duyuyorum. I've been travelling to Turkey for many years. Uzun yıllardır Türkiye'ye gelip gidiyorum. Praying for this nation for many years. Uzun yıllardır bu ülkenin insanları için dua ediyorum. And I have many friends here. Ve burada çok arkadaşım var. It feels like home. Evdeymiş gibi hissediyorum. England is good. İngiltere tabii ki güzel. Turkey's better. I have been there on a Sunday before, but I have not preached. Daha önce pazar günü buradaydım ama vaaz vermemiştim. It is a real honour for me to be with you. O yüzden bugün burada gerçekten sizinle paylaşıyor olmak benim için bir onur. I love that Turkish song you were singing. Söylediğimiz bu Türkçe ilahileri gerçekten çok seviyorum. I would very much like us to keep singing. It's a wonderful song. Çok güzel bir ilahiydi. Write more songs Daha çok ilahiler yazın. for Turkey. Türkiye için, bu ulus için. Sing about Jesus. İsa ile ilgili ilahiler Your söyleyin. words, your songs. Sizin ilahileriniz, sizin sözleriniz. There are many songs from other places, Başka ülkelerde pek çok ilahi var. full of truth, Gerçekle ilgili. and Jesus uses these songs everywhere. Ve tabii ki İsa bu ilahileri her yerde kullanıyor. But Turkey needs Turkey songs. Ama Türkiye'nin Türkçe ve Türklere özel ilahilere And ihtiyacı you are var. writing them. Ve siz onları yazıyorsunuz Write zaten. more. Daha çok yazın. Amin. Amen. What time shall I finish to give you time for breaking of bread? We are going to look, I'm going to tell a story from the Gospels. İncil'den bir bölüm paylaşacağım sizinle. Some of you will know this story very well. It is a famous story. Çok ünlü bir hikaye olduğu için pek çoğunu zaten biliyorsunuz. It is an amazing miracle that Jesus did. İsa Mesih'in yaptığı harika bir mucize. It is the only miracle that all four of the Gospels include. Aynı zamanda İncil'in ilk 4 bölümünde de var olan bir It was mucize. so important and so powerful. İşte bu yüzden çok önemli ve çok güçlü. Matthew writes about it, Mark, Luke and John, they all write about it. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna dördü de bu olayı yazdılar. They all tell this story. Hepsi de aynı olayı anlattılar. And as I was praying before I came, Buraya gelmeden önce dua ediyordu. it seemed that God was saying He wants us to look at the story together today. Şöyle hissettim ki Rab bugün burada bu olayı sizinle paylaşmamı istiyor. With everything that is happening in Turkey at the moment, Şu anda Türkiye'de olan her şey the way it seems that there is more openness for us to speak about Jesus. sanki İsa Mesih'le ilgili daha çok şeyi konuşabilmemiz, paylaşabilmemiz için bize bir ortam, bir fırsat hazırlıyor. Even the mayor saying, "Come, have a big celebration." Amazing. Maltepe Belediye Başkanı'nın da işte buna benzer gelin burada bir Noel kutlaması yapalım demesi de bununla ilgili. Amen. This is amazing days. Yes. Harika, inanılmaz günler bunlar. There is still pressure, I know. Evet, biliyorum ki çok fazla baskı var. Still difficulty. Hala zorluklar var. Still many that do not want the name of Jesus proclaimed. Pek çok insan hala da İsa Mesih'in adını bilmiyor. But this is a new day in this nation. Ama bu ülkenin halkı için yeni bir gün. And Jesus, through this story, wants to strengthen us today. Evet ve İsa Mesih bugün bu olayla bizleri tekrar güçlendirmek istiyor. And to understand what He is going to do Ve onun ne yapacağını anlamamızı istiyor. with you. Bizlerle, her birimizle ne yapacağını anlamamızı istiyor. Amen. So just before the story that I'm going to tell you, two other things happened. Size bahsedeceğim bu olayı bahsetmeden önce aslında iki şey daha olmuştu. Jesus had said to the disciples, "You go out into all the villages and tell them about the kingdom of God." İsa Mesih öğrencilere dedi ki gidin herkese Tanrı'nın krallığını, egemenliğini duyurun. He was training them, İsa Mesih onları eğitiyordu. getting them to do the things He had done. Kendisinin yaptığı şeyleri yapması için, He said, yapmaları için. I will not come with you, but you go. Two by two, you go and speak to everyone. Ben sizinle gelmeyeceğim, siz ikişer ikişer gidin ve herkesle konuşun dedi İsa. And they had an amazing time. Ve harika vakit geçirdi bu öğrenciler. Just before the story that we're going to read, they were telling Jesus of the amazing things they'd seen. Bu olayı bahsetmeden, anlatmadan hemen önce onlar İsa Mesih
duygu. But while this was happening, Ve bu olay olurken the prophet, teacher, John the Baptist, vaftizci Yahya was killed by Herod. Herodes tarafından öldürülmüştü. John the Baptist is the man who came, sent by God, saying the Messiah is coming. Vaftizci Yahya Tanrı tarafından gönderilen ve İsa Mesih'in geldiğini müjdeleyen peygamberdi. Many crowds listened to him. Pek çok insan, kalabalıklar Yahya'yı He dinledi. was preparing the way for Jesus to come. İsa Mesih'in gelişi için bir yol hazırlıyordu vaftizci Yahya. And Herod had him killed. Ve Herodes vaftizci Yahya'yı öldürttü. Both of those things are important in understanding this story. Bu iki şey bahsedeceğim olayı anlamak için önemli şeyler. So when the disciples get back and tell Jesus everything they had seen, Ve öğrenciler gittikleri yerlerden geri gelip de İsa Mesih'i gördükleri her şeyi anlatırken Jesus says, "Come away, let's get some rest. İsa Mesih dedi ki hadi gelin biraz uzaklaşalım, dinlenelim. You have been busy, Meşguldünüz zaten. so rest is important." Dinlenmek de önemli. Maybe Jesus was sad about the news about John the Baptist. Belki de İsa Mesih vaftizci Yahya ile ilgili bu olay yüzünden üzgündü. We do not know this, Bunu bilemiyoruz but he must have. ama böyle olmaz. Come, let's go to a quiet place. Bu yüzden dedi ki hadi gelin siz So off bir they go. yere gidelim. Gittiler. But the crowds see them. Ama kalabalık onları görüyordu. And when they go off in the boat, but when they land at the other side of the lake, Bottan gidip de gölün diğer tarafına geçtiklerinde instead of a nice, quiet place to rest, dinlenmek için böyle rahat, sakin, huzurlu bir ortam yerine there are hundreds of people. yüzlerce insan vardı. In fact, we know there are over 5,000 people. Aslında 5000 insanın üstünde olduğunu okuyoruz. Oh, İşte bu. they wanted rest. Good translation. Dinlenmek istemişlerdi. They wanted some rest, they wanted quiet. Birazcık sessiz ortam istiyorlardı dinlenmek Some için. time with Jesus. İsa Mesih'le biraz zaman geçirmek And they istiyorlardı. get out of the boat, Ama bottan indiklerinde and there are hundreds and thousands of people. yüzlerce, binlerce insan vardı And orada. families and children. Aileler, çocuklar. Jesus, we've come to hear you. İsa Mesih seni dinlemek için geldik diyorlardı. And it says in the story, Jesus, overcome with compassion, spent many hours teaching them. Ve İsa Mesih, okuduğumuz yerde İsa Mesih'in onlara gerçeği öğretmek için ne kadar çok merhamet duyduğunu görüyoruz. He had compassion, love for the crowds. O kalabalıklar için merhamet ve sevgi duydu. His heart must have been heavy with the news of John the Baptist. Belki vaftizci Yahya'dan dolayı, onunla ilgili haberden dolayı yüreğinde bir ağırlık vardı. He wanted time with the disciples. İşte öğrencileriyle bu yüzden özel zaman geçirmek istemişti. They needed to rest. Onların da dinlenmeye ihtiyacı vardı. And Jesus had compassion. Ama İsa Mesih onlar için merhamet, sevgi So duydu. in the stories in the Gospels, it tells us he healed everybody. Ve bu yüzden de İncil'de okuyoruz ki İsa Mesih herkesi And iyileştirdi. he taught them many things. Ve onlara pek çok şey I öğretti. wonder if the disciples were happy. Bu durumda öğrencilerin çok mutlu olup olmadığını merak ediyorum. Had they been grumpy, sad, fed up, Belki de kızgınlardı. upset? Sinirliydiler belki de çünkü dinlenmek istiyorlardı. I want time with Jesus. Ben İsa Mesih'le biraz zaman geçirmek And all istiyordum. these people are here. Niçin bu insanlar burada? And now Jesus is healing them Bir de şimdi İsa Mesih onları iyileştiriyor. and teaching them. Onlara bir şeyler öğretiyor. And not just for a short time, many hours. Kısa bir zaman içinde değil yani saatler sürüyor. When will Jesus finish? Ne zaman İsa Mesih'in vaazı bitecek? They didn't have watches, but just just to help you, okay? They didn't go, oh, when will Jesus finish? Maybe they looked at the sun to see where it was in the sky. Saati olmadığı için belki de güneşin hareketlerine bakarak geçirilen zaman tahmin ediyorlar. But it is good for us to enter into the story, to Ama bizim think, için bu hikayenin olayın içine dalmak what were they iyidir. experiencing? Onların tecrübe ettiği şeyleri anlamak They are iyidir. tired. Yorgundular. And here is Jesus speaking, Ve işte speaking, İsa Mesih orada durmuş konuşuyor da konuşuyor. and speaking, and speaking, and speaking. And now it's getting late. Ve geç de oluyor. The sun is beginning to set. Güneş de batmaya başladı. The disciples are hungry Öğrenciler acıktı and tired. ve yorgunlar.
And Jesus is speaking and speaking. İsa Mesih konuşmaya devam ediyor. And then he finishes. En sonunda bitiriyor. I can imagine Peter had something to say. Peter always had something to say. Eminim ki Petrus'un o anda söyleyecek bir şey vardı çünkü Petrus'un her zaman söyleyecek bir şey var. Maybe he was standing there with James and John. Belki Yakup ve Yuhanna'yla orada bir yerde dikilmiş. When is he going to finish? When is he going to finish? Ne zaman bitirecek diye onlarla belki We konuşuyorlar. want some rest. Birazcık dinlenmemiz lazım. We want to talk with Jesus. İsa Mesih'le konuşmamız lazım. And then Jesus finishes. Ve en sonunda İsa bitirir. At last. En sonunda. They go to Jesus and they say this. İsa Mesih'in yanına gidiyorlar ve şöyle söylüyorlar. Jesus, send the crowds away. Kalabalıkları gönder hadi. It is late Geç oldu and they need something to eat. ve bir şeyler yemeleri lazım. I think this is an okay thing to say. Bence bu söylenmesi gayet de makul bir şey. There are thousands of people. Binlerce insan var. They are all hungry. Hepsi de açlar. They can all go to the villages. There will be hospitality for them. They can be fed there. Civardaki köylere gidebilirler, misafir olabilirler ve insanlar onlara yemek verebilir. I think the disciples are saying a good thing. Bence öğrenciler gayet iyi bir şey söylediler. I think if I was there, I would agree with them. Orada olsam sanırım ben de Come on, onlarla everyone. bir kere olurdum. Time to go. Thank you for coming. Geldiğiniz için teşekkürler. Jesus has been amazing. İsa Mesih harikaydı. He's always amazing. Her zaman öyledir zaten. Time to go. Thank you. It's late. Oh, late. Moon is here. Stars. Güneş battı artık, ay çıkıyor. Hadi We have no food. Bak yemeğimiz de Nothing to yiyeceğimiz de eat. yok Thank you zaten. for coming. Lovely to see you Geldiniz again. için Thank you for coming. Time to go. görmek Thank you. güzeldi. Hadi güle güle. Come on, Jesus. Help Hadi us. İsa Mesih. Please, time to go. Hadi İsa Mesih. Who's going to clear up the mess? So much to do. Sizin dağınıklıklarınızı toparlayacağız. Yapacak çok işiniz var. And then Jesus says an Ve İsa amazing thing. Mesih inanılmaz bir şey söyler. He says this. Şöyle söyler. You give them something to eat. Siz onlara yiyecek bir şey verin. I think that's crazy. Bence bu çok çılgınca bir I şey. don't think, just to be clear, I don't think Jesus is crazy. Ben deli olduğunu söylemiyorum. I think what he said was crazy. Ama söylediği şeyin çok çılgınca bir şey olduğunu And if söylüyorum. you're honest, Ve dürüst olmak you would gerekirse think that too. siz de bunu düşünebilirsiniz. Over 5,000 people. 5000'in üzerinde insan. How are you going to imagine all the food? Ya o kadar yiyeceği bir düşünün, 5000 kişiye yetecek olan yiyeceği. There are families, children, Aileler var, çocuklar var. husbands, wives, Kocalar, karılar, uncles, aunties, cousins. amcalar, neneler, dedeler, kuzenler. Ne var? Exactly, that. Many people. Çok insan. And Jesus says to the disciples, you must feed them now. Ama İsa Mesih öğrencilere diyor ki şimdi siz onları doyurmalısınız. I would really like to know what Peter was thinking at that point. Tam da o anda aslında Petrus'un ne düşündüğünü çok merak ediyorum. What? Jesus? Ne? İsa Mesih? Really? Gerçekten mi? Jesus, you have too much sun. Bence İsa Mesih sen çok güneşin altında kaldın. It's making you think crazy things. Bence sen iyi düşünemiyorsun. How are we supposed to do this? Nasıl yapacağız biz bunu? Oh, we will ring for Peter. Hello? Petrus'u arayalım. Is this Peter? Petrus mu? Good. Pizza. Hadi iyi verelim. Pizza sipariş ediyorlar. We would like 5,000 extra pepperoni, tomato. 5000 tane ekstra biberli. We have some vegetarians, so just cheese and peppers, please. Pizza istiyoruz. Et yemeyenler de var. Sadece sebze ve peynir lütfen. And we would like 4,000 garlic bread. 4000 tane de sarımsaklı ekmek Hands istiyoruz. up for Pepsi. How many Pepsi? Kimler kola istiyor? Lütfen el kaldırsın. They could not do this. Bunu yapamazlar There was tabii. nowhere. There was nowhere they could get. Bunu yapmaları için asla imkan yoktu. But they knew Jesus was serious. Bu yüzden de İsa Mesih'in ciddi olduğunu biliyorlardı. Jesus was not having a joke. İsa Mesih şaka yapmıyordu. They said, how can we do this, Jesus? İsa Mesih'e dediler ki biz bunu nasıl yapabiliriz? It would take more than half a year's wages to feed this amount of people. Bu kadar çok insanı beslemek
Bir 6 aylık bir maaş gerekiyor. A lot of money Çok para. to go and buy bread. Gidip ekmek almak bile bu kadar insan için. Anyway, where are you going to get that amount of bread from? Zaten hani bunun yanında bu kadar çok insana yetecek ekmeği nereden bulacağız? But Jesus didn't agree with them. Ama İsa Mesih onlarla aynı fikirde değildi. Jesus said, go and see what you have. İsa What can you Mesih, find? İsa Mesih dedi ki gidin ne bulabileceğinize bakın. Go and look for what food there is. Gidin ve ne yiyecekleri olduğuna bakın. I still think this is crazy. Ben hala bunun çok çılgınca olduğunu düşünüyorum. I wonder what that looks like. Nasıl bir şeye benzediğini merak ediyorum. The disciples going round to people. İşte şimdi öğrenciler milletin etrafında dolanmaya Excuse me, başladı. you have any food? Affedersin, yiyecek bir şeyin var Any mı? food? Yemek, Nothing. hiçbir şey yok mu? No, not even some mints, Hiçbir şey yok some mu? gum, anything. Ya sakız makız da mı yok? Oh, dear. Excuse me, any food? Herhangi bir yemeği yiyeceği olan var mı? Any food? Herhangi bir şey. Anyone, any food? They had to ask many people. Pek çok insana sormaları gerekti herhalde. Some of the people must have been thinking, now the disciples are crazy. Şimdi kalabalıktaki bu insanlar da ya bu öğrenciler de artık sapıklı diye düşünmeye başlamış. Even if we had food, Yani yemeğimiz, yiyecek bir şeyimiz olsa bile we're not going to share it with you. size vermiyoruz zaten. Çünkü o bizim. What can you do with all of this? Bütün bunlarla nasıl başa çıkarsınız? Ne yaparsınız? But one young boy Ama genç bir çocuk had a few loaves and a couple of fish. birazcık ekmeği ve birkaç tane balığı vardı. He had some round bread and 2 fish. Yuvarlakça ekmekleri ve 2 tane balığı vardı. I wonder what he thought when the disciples said, "Thank you very much. We'll have this." Acaba öğrenciler bu çocuğun elinden onları alırken o küçük çocuğu ne düşündü merak ediyorum. What are you going to do with it? Ne yapacaksın sen bununla? You can't feed all these people. Bu kadar çok insanı besleyemezsin. My mum gave this to me. Annem verdi bunu bana. I'm hungry. Ben açım. Maybe he got cross. Who knows? We do not know what he thought. Ne düşündüğünü kim bilebilir So bilmiyor. the disciples go to Jesus and say, İsa Mesih şimdi öğrenciler İsa Mesih'e gidip şöyle dediler. "This is all we have." İşte her şeyimiz burada. Neyimiz varsa bu. Jesus then says, İsa Mesih şöyle söyledi. "Get them to sit down in groups of 50 and 100." 50'şer 100 kişiler, 50'şer 100 kişilik gruplar halinde insanları yere oturtun. Why? What are you Niçin? going to do? Ne yapacaksın? Please don't pretend we can feed them. This would be shameful. Yani lütfen biz onları besleyebilecekmişiz gibi davranma İsa Mesih. Utanç verici bu zaten. No one expects us to have food for them all. Zaten hiç kimse bu kadar kişiye yetecek bir yiyecek olmasını da beklemiyor. There is no shame to send them to the village. Ya bu insanları civardaki köylere göndermekte utanılacak bir şey yok. This is what will happen. Olan şey bu zaten. But to make them think we can feed them Ama, and we don't have anything, there is shame, Jesus. ama bizim onlara yemek verebileceğimizi düşünmeleri ve bizim bunu yapamayacak olmamız işte utanç verici olan bu. Those details are not in the story. İşte bu detaylar İncil'de yok. But everyone hearing the story would have known that. They would have thought that. Ama bu olayı okuyan, duyan herkes bunların olabileceğini düşünebilir. So the disciples go around everybody. Öğrenciler şimdi milletin Okay, etrafında please, dolaşıyor. come. Can we have 50 people, please? 50 kişi lütfen şuraya. Thank you. Just sit down on the grass. Children, please. Thank you. Çocuklar oturun. And while Peter is doing this, maybe James is getting Petrus another belki room. yapıyordu, Yakup belki diğer. Please, can we have 50? Oh, 50 kişi lütfen. you're all from the same village. Okay, 100 then. Aynı Thank köyden you. misiniz? Samsun'dan yüzünüz oturun bir yere. Over here, please. Can you sit Orada da down? 50 kişi oturun. And over here, just all the disciples, getting everyone to sit down. Bütün bu öğrenciler bu 5000'den fazla kalabalığın etrafında dolanıp This would have taken a little while. It is Bunun getting da later. belki bir vakit almıştır ve gittikçe de geç oluyor. You told me you didn't have mints, and now you're giving mints out. I'm sorry, no, no, this is not. Hocam çoğalttılar. I forgive you. Seni bağışlıyorum bana demek. Getting everybody organized
sat down would have taken a little while. It's now even later. Herkesin bir grup halinde yere oturtulması mutlaka bir zaman aldı ve geç de oluyor, güneş de batıyor. I think for the disciples, this must have been difficult inside for them. They must have been thinking, what is Jesus going to do? Bence öğrenciler yani içten içe böyle biraz tedirginlik de duyuyorlardı. Ne yapacak şimdi İsa Mesih? Remember, they had never seen Jesus do anything like this before. Şunu hatırlayın ki İsa Mesih'in böyle bir şey yaptığını daha önce görmemişlerdi. They knew Jesus could do amazing things. İsa Mesih'in harika şeyler yaptığını biliyorlardı. He'd opened the eyes of blind people. Kör insanların gözlerini açtığını, Paralyzed people had walked. felçli insanların yürüdüğünü. And his teaching was amazing. Ve öğretişi de tabii ki inanılmazdı. But a few loaves of bread and 2 fish. Ama azıcık ekmek ve 2 tane balıkla And over 5,000 people. 5000'in üstündeki insana yiyecek sağlamak. What was he going to do? Ne yapacaktı acaba? Please, everybody, sit down. Herkes otursun Why lütfen. do you want us to sit down? Niye oturmamızı istiyor ki? I think we're going to eat. Sanırım bir şeyler yiyeceğiz. Where's the food coming from? Peki yemek nereden gelecek? Don't ask me, ask him. Bana sormayın, İsa'ya sorun. Jesus wants us to sit. İsa bizim oturmamızı istiyor. Jesus wants us to eat. Please sit down. İsa bizim oturup yememizi istiyor. Lütfen oturun. I think that's what they would have said. Gerçekten öğrencilerin kalabalığa o şekilde cevap verdiğini düşünüyorum. Everything is ready. Her şey hazır. The disciples must have been nervous. Eminim ki öğrenciler biraz böyle... Maybe their heart was beating. Kalpleri de belki o şekilde atıyor. Jesus, please don't get this wrong. İsa lütfen bunu yanlış anlama. Things have been going quite well for you so far. Yani şu ana kadar her şey sadece senin için iyi gidiyordu. All these people have come to hear you because they like you. Bu kadar insan buraya seni sevdiği için geldi. This really needs to go well. Bu şeyin sahiden işe yaraması, yürümesi lazım. Over 5,000 hungry people could be a problem. 5000'in üstündeki aç insan belki problem olabilir. İşte bu yüzden kalpleri. And then something even more dramatic happens. Daha da dramatik bir şey oldu. Jesus takes the bread. İsa Mesih ekmeği aldı, He lifts it to heaven. onu cennete doğru kaldırdı And he gives thanks. ve şükretti. Amen. Thank you, Father. Teşekkürler baba, You have given bread. bize ekmek verdin. Amen. Amen. We will break that bread later. Birazdan But Jesus then begins to break the bread ve İsa Mesih ekmeği kırmaya başladı. and gives some to Peter. Petrus'a biraz verdi. Peter, go and give this to the 50 people over there. Petrus sen şimdi şuradaki 50 kişiye bunu ver. Peter must have looked what was in his hands. Petrus elindeki şeye baktı herhalde. Looked at the 50 people. Sonra da 50 kişiye baktı. Looked at Jesus. İsa Mesih'e baktı. Looked at the bread. Ekmeğe baktı. Looked at the people. İnsanlara baktı. And thought, well, here goes. Let's see what happens. Tamam madem öyle söyledi hadi başlayalım, ne olacak görelim. I think he must have been thinking, what am I going to do with this? Ve bence Petrus o anda ben bunu ne yapacağım şimdi diye düşünmüştür. So he gives it. Ve vermeye başladı. Please share this. Lütfen paylaş. Goes back to Jesus. He goes back to Jesus. Sonra İsa Mesih'e döndü. It's more bread. Biraz da ekmek aldı. James, John, Matthew, they're all doing the same. İşte Matta, Yakup, Yuhanna hepsi aynı şeyi Taking the bread, yaptı. giving Ekmeği it, aldı giving it. ve kalabalıktaki insanlara. The little boy, Küçük olan çocuk whose lunch it was, must have been thinking, this is amazing. ve eminim ki bunun inanılmaz bir şey olduğunu düşünüyordu. After the first 2 or 3 groups of 50, O 50'şer kişilik 2-3 grup They must ekmeği have aldıktan realized. sonra they must have realized there's a miracle beginning to happen. bir mucizenin olmaya başladığını bence fark ettiler. This is multiplying. Bu şey çoğalıyor. I only took a small amount to this group. Bu gruptan sadece azıcık bir şey almıştım. A few moments later, I look at the group. They're all eating. Birkaç dakika sonra bakıyorum gruptaki herkes I go back to Jesus, and the İsa bread Mesih'e dönüyor, gidiyor. hasn't got smaller. Ekmek de küçülmüyor. I've taken it to this group of 100, 100'er kişilik şu gruba da and götürüyorum. everybody is eating. Ve herkes yiyor. And James,
The same thing is happening. Ya Matthew, the same thing. Matta aynısını yapıyor hepsi. Everybody is Herkes eating yemek bread. yiyor, ekmek yiyor. And they count how many people there are, how many groups. Kaç tane grup olduğunu saydılar. 5,000 men alone Sadece erkekler 5.000 kişi. are all eating. Hepsi ekmek yiyordu. Amen. Amen. At what point did it multiply? Yani bu nasıl çoğalmasındaki I think at every point it must have done. herkes mi yaptı? As Jesus takes it, İsa and gives Mesih it. onu aldı, verdi. maybe the bread didn't get smaller. Belki ekmek küçülmedi. As Peter gives it, Çünkü İsa, Petrus ekmeği verirken ekmek küçülmedi. and they break it, the bread doesn't get smaller. Ekmeği koparıp veriyorlar ama ekmek küçülmüyor. That's the only way it could have happened. Bunun olabilmesinin tek yolu bu. That as they gave it Onlar ekmeği increased. kırıp verdikçe ekmek artıyor, çoğalıyor. Remember that. As they gave it increased. Şunu hatırlayın, onlar verdikçe çoğalıyordu ekmek. Jesus didn't make the few loaves become hundreds in front of everybody and İsa then share Mesih it. birkaç tane ekmeğin bütün herkesin önünde birdenbire çoğalmasını sağlamadı. It was as they gave it that there was enough. Öğrenciler verdikçe çoğaldı ve bu yeterliydi. And then the fish. Sonra da balıklar var. That's a lot of pieces of fish. Çok fazla balık. I mean, in Turkey, you know how to eat fish. Kalt. You know how to eat fish. Ya Good Türkiye'de fish. balık nasıl yenir biliyorsunuz. You have good fish in Turkey. İyi balıklar var. Çok güzel. Türkiye'de. Very good fish. Imagine preparing all that fish for 5,000 men, their wives, their children. Yani That's a lot 5.000 of tane fish. erkek ve onların karısı, çoluğu, çocuğu için bu kadar balığın hazırlanışını bir düşünün. And the same thing happened. Ve aynı şey oluyor. But then something even more amazing happens. Ama şimdi bundan daha da inanılmaz bir şey oluyor. And this bit I find makes my head go funny, crazy, just thinking about it. Sadece bunu düşünmek bile beni deli ediyor, kafamı patlatıyor yani. Because Jesus says, go and clear up what is left over. Çünkü İsa Mesih diyor ki hadi şimdi gidin arta kalan ne varsa toplayın. I don't know what to say. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. If I was there and Ben Jesus said orada that, olsaydım ve İsa Mesih bunu söyleseydi I would have no words. söyleyecek kelime bulamazdım. Because I've just seen those few loaves feed thousands. Çünkü daha biraz önce azıcık ekmeğin o kadar insanı I'm amazed at that miracle. beslediğini gördüm ve bundan zaten etkilendim. Everyone, it says in the story, has had enough to eat. They're full up. İncil'de diyor ki oradaki herkesin yeterli yiyeceği vardı, doydular. They didn't just have a little bit. Ve azıcık bir şey They had yediler. plenty. Çok fazla vardı, yiyip doydular. This is amazing. This miracle is enough for me. Bu mucize benim için yeterli, inanılmaz bir şey. And then Jesus said something really crazy. Ve İsa Mesih sonrasında daha da çılgınca bir şey Go söylüyor. and collect the leftovers. Hadi gidin kalan ne vardıysa toplayın. Sorry, Jesus? Pardon? Pardon İsa ne dedi? The leftovers. Collect Hadi them. kalanları toplayın. Okay. Tamam. Excuse me, anything left? Pardon kalan bir şey var mı? Artan ne No, var? I've got. Yes? Var mı? Really? Gerçekten mi? Collect. Verin lütfen. Anything from this group? Bu Bread? gruptan arta kalan bir şey var mı? Fazla gelen kalan. And they collect it. And there are 12 full baskets. Ve 12 sepet dolusu yiyecek That's artmıştır. more than what they started with. Başladıklarından daha fazla bu And kalan var. everybody has eaten. Herkes yedi ve kalanlar 12 sepet dolusu artan var. No wonder this story is in all 4 of the Gospels. Ve şimdi neden bu İncil'in ilk 4 bölümünde bu olayın olduğunu This anlıyoruz. is an amazing miracle. Çünkü bu inanılmaz bir mucize. A little bit later, some days later, Birkaç gün sonra the Pharisees come and have an argument with Jesus. Ferisiler gelip İsa Mesih'le tartışıyorlar. The Pharisees were the religious rulers, Ferisiler dinci insanlar, religious teachers. dinci öğretmenler. They had many laws, many rules you had to keep. Pek çok kuralları var, takip etmeniz, uymanız gereken yasaları var. Earlier on in the Bible, much earlier on in God's story, we have Moses who gave God's law to the people.
Daha önce Bible kutsal kitabın ilk bölümlerinde görüyoruz. Musa Tanrı'nın yasalarını insanlara ulaştırdı. The Pharisees then added all their own laws and said to people, this is how you please God. Ve Ferisiler de aldılar bu yasayı, onun üzerine kendi yasalarını eklediler ve insanlara hadi şimdi bunu yapmak zorundasınız diye öğrettiler. And they argued with Jesus. Ve İsa Mesih'le tartıştılar. Jesus left them, İsa Mesih onların yanından went with the ayrıldı. disciples again, Öğrencilerinin yanına geldi. and said to the disciples, be careful Öğrencilerine şöyle of the söyledi. yeast, of the leaven of the Pharisees. Ferisilerin mayasından uzak durun dedi. What goes in you speaking in picture language, Onların dilindeki şeyler, öğretişlerinden uzak saying durun. this will not make good bread. Bu It is iyi bad bir yeast, bad ekmek leaven. yapmaz. Onların mayasından iyi ekmek çıkmaz. Kötü ekmek çıkar. The disciples were confused. Öğrencilerin kafası karışmıştı. Jesus could see this. İsa Mesih bunu görebiliyordu ama. He said, you do not understand, do you? İsa dedi ki anlamıyorsunuz değil mi? Remember the miracle with the 5,000? 5000 kişiyle olan o mucizeyi hatırlayın dedi Jesus İsa. said to them. İsa Mesih They böyle said söyledi. yes. Evet How hatırlıyoruz. many baskets were left over? Jesus said. Kaç sepet dolusu arta They kaldı said olan 12. yemek vardı? 12 of them. Dediler ki 12 sepet. And Jesus said, why don't you understand? Neden anlamıyorsunuz dedi İsa Mesih. And then the Gospels go to another story. Ve sonra bu müjde başka bir olaya doğru gidiyor. Jesus doesn't explain it to them. İsa Mesih bunu onlara açıklamadı. But he wanted them to learn something. Ama bir şey öğrenmelerini istemişti. What is it Jesus wants us to learn from this story? İsa Mesih onların bu olaydan ne öğrenmesini istedi? What is Jesus really teaching us through feeding of 5,000 with bread and then the baskets left over? İsa Mesih bu 5000 kişiyi doyurmak ve yemeklerden 12 sepet dolusu şeyin arta kaldığıyla ilgili bize ne öğretmek istiyor? That's what we'll look at for the next few minutes. Önümüzdeki birkaç dakika boyunca buna bakacağız. Has that been the story up there the whole time? Great. I won't read the story because it's been on the screen. Zaten orada var, So okumayacağım. let's learn some things. O zaman bir şeyler öğrenelim buradan. This miracle Jesus did took place in the wilderness. It says it was like a wilderness, an open space. Bu olay çöl gibi bir ortamda, açık havada geçiyor. The 12 baskets left over represent the 12 tribes of Israel. 12 sepet arta kalan yemek İsrail'in 12 oymağını temsil ediyor. In the book of Exodus, much earlier in God's story, Çıkış kitabında daha da öncesinde şunu görüyoruz. God's people are in the wilderness. Tanrı'nın insanların çölde olduğunu görüyoruz. They're being led by Moses. Musa tarafından yönlendiriliyorlar. And in order for them to live every day, God supplies manna for them. It was like a daily bread from heaven every day. Ve onların yemesi için Tanrı gökten her gün onlara günlük ekmeklerini, manı sağlıyordu. This is what kept them alive when they were in the wilderness. Çöldeyken işte her gün göklerden gelen o ekmeği yiyerek hayatta kaldılar. When Jesus fed the 5,000 in the wilderness, Çölde İsa Mesih 5000 kişiyi doyurduğunda he is saying there is another one from heaven who provides bread. dedi ki gökte olan ve ekmek sağlayan başka biri var. He provides bread for God's people. Tanrı'nın halkı için ekmek sağlayan. This story is about who Jesus is. Bu olay İsa Mesih'in kim olduğuyla ilgili. He is the Messiah from God. Tanrı'nın gönderdiği Mesih'tir o. He is one who is greater than Moses, Musa'dan daha da yüce olandır. who has come to rescue people from wickedness and evil. İnsanları zayıflıktan ve şeytandan kurtarmak için gelendir. He himself is the bread of life. Onun kendisi zaten yaşam He ekmeği. can give people bread. İnsanlara ekmek verebilir, He can multiply it onu çoğaltabilir. because he's life itself. Çünkü onun kendisi yaşamdır, yaşam The ekmeğidir. Bible tells us it was through him the whole world was created. Kutsal kitap bize diyor ki onun aracılığıyla bütün dünya yaratıldı, var oldu. So for Jesus, a few loaves of bread and a couple of fish, he can make this feed thousands. İşte İsa Mesih için bu yüzden birkaç ekmek ve balıkla 5000'den fazla insanı doyurmak normal. Because he is life itself, so he can take a small bread Çünkü and onun make it kendisi for everyone. yaşam. Azıcık küçücük bir ekmeği alıp işte binlerce insanı doyurabilir. In John's Gospel, straight after this story, John Yuhanna'da tells us şunu görüyoruz. Diyor ki bize Jesus is the bread of life. İsa Mesih yaşam ekmeğidir. It is only Jesus who satisfies.
Sadece İsa Mesih tatmin eder. Every one of us has deep longings. Hepimiz yürekten arıyoruz, özlüyoruz. İsteklerimiz, derinden isteklerimiz var. Sevilmek için, To be accepted. kabul edilmek için. Bunu özlüyoruz, bunu arıyoruz. To be understood. Anlaşılmayı istiyoruz. For the things we do that we're not proud of, our sins, the wrong things we say, we long not to have to live like that. Ve günahlarımız var, zayıflıklarımız var ve bu şekilde yaşamak istemiyoruz. Only Jesus can overcome those things. Sadece İsa Mesih bu şeylerin üstesinden gelip yenebilir. Only Jesus can give us life. Sadece İsa Mesih bize yaşam verebilir. Only Jesus can heal our deep hurts. Sadece İsa Mesih o derindeki yaralarımızı, incinmişliklerimizi iyileştirebilir. Jesus' love and acceptance is like no other love and acceptance. İsa Mesih'in sevgisi ve kabul edişi başka hiç kimsede yoktur. He is life itself. Onun kendisi yaşamdır zaten. Amen. He is the creator of life. Amen. Hayatın, yaşamın yaratıcısıdır. And he is bringing a new way. Ve yeni bir yol getiriyor. Moses brought the law Musa yasayı from getirdi. God, Tanrı'dan gelen yasayı. but Jesus is bringing something new. Ama İsa Mesih yeni bir şey The getiriyor. bread of life. Yaşam ekmeği getiriyor. Remember about John the Baptist? Vaftizi Yahya'yı hatırlayın. Herod had him killed. Herodes onu öldürttü. Kafasını kesti. Herod represents the political might and strength. Herodes siyasi gücü ve kuvveti temsil ediyor. The way that the world rules through power and might and money. Dünyanın gücünü, kuvvetini, parasını temsil ediyor Herodes. Jesus is a king, İsa Mesih bir kral. sent from God, Tanrı'nın gönderdiği bir kral. but not to rule with political power. Ama siyasi güçle hüküm sürmüyor. Not to be an earthly kingdom, Dünyasal bir krallıkla hüküm sürmüyor. with money and might and strength. Parayla, güçle, kudretle hüküm sürmüyor, yönetmiyor. Jesus is the bread of life. İsa'nın kendisi yaşam ekmeği. He's a king, O bir kral, he's a ruler, hüküm süren but kral. not a ruler like Herod. Ama Herodes gibi hüküm süren, yöneten bir kral değil. For the Pharisees, Ferisiler için with their religion and their laws, onların dinleri ve yasaları, they don't bring us into life. onlar yaşam vermez, yaşam getirmez. Religion and rules just bring deadness. Dinler ve kurallar sadece ölüm getirir. But Jesus brings life. Ama İsa Mesih yaşam getiriyor. Amen. That's what he wanted the disciples to understand. İşte İsa Mesih öğrencilerin bunu anlamasını istedi. There are political powers, there is earthly life. Siyasi güçler var, dünyasal kudret var. That will not bring life. Bunlar güç, bunlar yaşam That will getirmez. not rescue. Bunlar kurtarmaz. That will not provide food for the multitudes. Bunlar kalabalıklar için yemek sağlamaz. There are religious rules and regulations. They were good. They came from Moses. Yani tabii ki dinsel kurallar, yasalar var. Onlar iyiler Musa'nın getirdiği. But they don't bring life. Ama yaşam getirmezler. They don't bring freedom from Özgürlük, wickedness. zayıflıktan özgürlük They getirmezler. only condemn. Sadece gündem ederler. Jesus said to the disciples, be careful, beware of the leaven of the Mahkum Pharisees. ederler. Ve işte bu yüzden İsa Mesih dedi ki Ferisilerin mayasından kaçının. He wanted the disciples to understand who he was İsa Mesih öğrencilerinin kendisinin kim olduğunu anlamalarını istedi. and what he was bringing. Ve neyi getirdiğini anlamalarını istedi. Maybe you're here this morning and you've never understood that about Jesus. Belki bu sabah buradasınız ve İsa Mesih ile ilgili bu gerçeği hiç anlamadınız. Maybe you have thought Jesus is just another one who brings rules. Belki de düşündünüz ki İsa Mesih de işte kurallar getiren herhangi biri. They're a bit nicer rules. Ya tabii ki birazcık kural iyidir. And Jesus is pretty cool. İsa Mesih de çok cool aslında yani. And being here, and being here with some of these people is good. Nice Yani people. burada da bu insanlarla birlikte olmak gayet güzel. But in the end, it's just a different kind of religion. Ama sonuçta bu başka tarzda bir din işte. This is the very thing that Jesus wanted the disciples to understand. İşte İsa Mesih öğrencilerin çok iyi anlamasını istediği şey buydu. He wasn't bringing new religion, new Yeni bir laws. din, yeni bir kural, yeni yasalar getirmiyordu İsa He was Mesih. bringing new life. Yeni bir hayat getiriyordu İsa Bread Mesih. from heaven Cennetten, gökten gelen bir that will ekmek. feed you forever.
Öyle ki sonsuza dek sizi and will besleyebilen never ever run out. ve asla bitmeyecek olan 12 bir ekmek. baskets 12 baskı sepet, represents God's people, Tanrı'nın halkını temsil ediyordu. and that God has more than enough for all who will believe in Him. Amin. Ve İsa Mesih'te Tanrı'da kendisine inanan herkes için daha da fazlası var. Amen. Believe in Jesus. İsa Mesih'e inanın. He's Hallelujah. the one who has life. Sadece İsa Mesih'te hayat var. Amen. But there is something else in this story as well. Bu olayda başka bir şey daha var. Jesus asked the disciples to feed the crowds. İsa Mesih öğrencilerin kalabalığı beslemesini, doyurmasını istedi. He wanted them to do this miracle. İsa Mesih öğrencilerin bunu yapmasını istedi, bu mucizeyi. He knew they didn't have food. He knew they didn't have food. Tabii ki İsa Mesih öğrencilerin yiyeceği olmadığını biliyordu. He knew they couldn't ring for a takeaway. Yani pizza hadi sipariş veremeyeceklerini de biliyordu. He knows how much bread costs, half a year's wages for that many people. Yani bu kadar çok insanı doyurmak için ne kadar çok ekmek gerekeceğini de biliyordu İsa Mesih. Jesus wasn't being crazy. İsa Mesih çılgınca konuşmuyordu. He knew what the challenge was. Yani zorluğun ne olduğunun farkındaydı İsa Mesih. But he wanted the disciples to do the miracle. Ama İsa Mesih öğrencilerinin bu mucizeyi yapmasını istedi. Because he is training them. Çünkü İsa Mesih öğrencilerini eğitiyordu. Because he's going to send them not just into the villages around, but to the whole world. Çünkü İsa Mesih onları sadece, öğrencilerin sadece civardaki köyleri değil, bütün dünyayı gönderecekti. They had just got back from a few villages. Öğrenciler o civardaki birkaç köyden yine dönmüşlerdi. And now Jesus wants to train them to see how big the crowds are. Ve İsa Mesih öğrencilerinin kalabalığın ne kadar büyük olduğunu görmesini istedi. You have food for a few, but can you feed the thousands? Yani birkaç kişi yetecek kadar yiyeceğiniz var ama binlerce insanı besleyebilir misiniz, doyurabilir misiniz? Because Jesus in the future will send them into the whole world Çünkü İsa Mesih gelecekte onları bütün dünyaya gönderecektir. to take bread to the nations. Ekmeği alıp bütün uluslara That's why vermek he üzere said to gönderecektir. them, you feed them. İşte bu yüzden İsa Mesih öğrencilerine onları siz doyurun dedi. Jesus has given us bread. İsa Mesih bize ekmek veriyor. That's why many of us are here this morning. İşte bu yüzden pek çoğumuz bu sabah In a buradayız. little while we will have bread and wine together. Ekmek ve şarabı alacağız birazdan. We will thank Jesus for giving us bread in his life. İsa Mesih'e bize yaşam verdiği için teşekkür edeceğiz. We are not doing it only to remember what he did on the cross. Sadece çarmıh taşıyı hatırlamak için bunu We yapmayacağız. are also doing it to say, Jesus, you're enough for me. Aynı zamanda İsa Mesih'e, İsa sen benim için yeterlisin demek üzere bunu You yapacağız. are everything for me. Sen benim için her şey demeksin. All my diyeceğiz. desires, Bütün arzularım, all my sin. bütün günahlarım. You take care of everything. Sen her şeyle ilgilenirsin. When you take communion, don't only look back. Rabbin sofrasını aldığınızda sadece geçmişe dönüp bakmayın. Don't only remember, Sadece hatırlamayın. but also declare, Aynı zamanda bunu ifade edin. I eat this because you are enough. İsa Mesih bu ekmeği yiyorum çünkü sen yeterlisin Amen. diye ilan edin. Jesus has given us bread. İsa Mesih bize ekmek veriyor. Amen. Amen. Who is Jesus giving you bread? İsa Mesih kime ekmek veriyor? Well, here's what Jesus says to you. O zaman İsa Mesih size şunu söylüyor. Feed Turkey, Türkiye'yi doyurun. see the crowds, Kalabalıkları, see the thousands. binlerce insanı görün. They're hungry. Onlar açlar. They're really hungry. Gerçekten açlar. Religion and laws isn't feeding them. Din ve yasalar onları doyurmuyor, beslemiyor. Money isn't feeding them. Para onları doyurmuyor, beslemiyor. Politics isn't feeding them. Politika, siyaset They're onları hungry. doyurmuyor. Gerçekten açlar. You give them something to eat. Siz onlara yiyecek bir şeyler verin. And we could be like the disciples. Öğrenciler gibi olabiliriz. We could say, but I haven't got Ama anything, bende bir Jesus. şey yok İsa, ne vereceğim? I haven't got enough. Yeteri kadar bir şeyim yok. I'm still trying to learn who you are. Ben hala senin kim olduğunu öğrenmeye I'm still çalışıyorum.
trying to çalışıyorum zaten. understand what it means to follow you. Seni izlemenin ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyorum So hala. that was true for the disciples. They're still trying to work it out. İşte Who are you, aynı Jesus? şey öğrenciler için de geçerliydi. İsa Mesih kimdir, nedir diye How düşünüyorum. powerful are you, Jesus? Sen ne kadar güçlüsün Are you a prophet? İsa Mesih? Sen bir peygamber misin? Are you the Messiah? Mesih misin? And for some of us, we're still thinking that. I've only just understood this Bazılarımız bread. hala da bunu düşünüyor olabiliriz. Bu ekmeği yerken bunlar aklımızda olabilir. So we can be like the disciples and think, I have nothing. Öğrenciler gibi düşünüp de bende bir şey yok ki diyebiliriz. We can think, what, really? All of Turkey? Ya da şöyle düşünebiliriz. Cidden mi yani bütün Türkiye'yi ben doyurayım? That's millions of people. Milyonlarca insan var. And there are many pressures and opposition. Ve bir sürü karşı çıkmalar var, bir sürü baskı var. How can we do this? Ben bunu nasıl yapabilirim? Biz nasıl It yapabiliriz? is too much. Bu çok fazla benim için. But Jesus wants us to take what we have and give it to others. Ama İsa Mesih bizim sadece neyimiz varsa onu almamızı ve karşımızdakine vermemizi istiyor. Jesus is the one who multiplies what we have. İsa Mesih bizde olanı çoğaltan kişidir. And it multiplies as we give it. Ve bizde olanı verdikçe İsa Mesih onu çoğaltır. I ask you to remember that from the story. Bu olaydan bunu hatırlamanızı istiyorum. Don't wait for more. Daha fazlası için beklemeyin. Don't think, well, when Jesus makes me stronger, İsa Mesih'in sizi daha da güçlendirmesi için beklemeyin. or when I understand more from his Bible, Veya kutsal kitabı daha iyi öğrenirsem, anlarsam or when I can be a leader like Andy or Hakan, veya Andy gibi, Hakan gibi bir önder olursam they can do this. onlar yapabilirler. Böyle olursam, yaparsam, edersem diye beklemeyin. It's not about how much you have. Ne kadar şeye sahip olduğunuzla ilgili değil bu. It is about letting Jesus multiply. İsa Mesih'in bunu çoğaltmasıyla ilgili. Jesus says to Yaşam, İsa Mesih Yaşam Kilisesi'ne şöyle söylüyor. Türkiye'yi doyurun. Amen. feed your families, Ailelerinizi doyurun. people you work with, İş arkadaşlarınızı doyurun. people you live near. Komşularınızı doyurun. Yakınlarınızdakini. Şehirlerdekileri, kasabalardaki, köylerdeki Jesus, insanları we doyurun. haven't got enough. İsa Mesih bende yeteri kadar yok, bizde yeteri Jesus, kadar I'm yok. so fearful, Jesus. Ben biraz da korkuyorum İsa. What if they ask me difficult questions? Ya bana çok zor sorular What if there is sorarlarsa pressure? ve ya bana baskı uygularlarsa, Jesus says, I'm with you. İsa Mesih diyor ki ben I seninleyim. multiply what you have. Sende olanı ben çoğaltacağım. Amen. Feed the crowds. Amen. Kalabalıkları doyurun. We must have compassion like Jesus did. İsa Mesih'teki o merhamete, sevgiye bizim de sahip We olmamız must take gerekiyor. bread one piece at a time, Ve her seferinde bir parça one ekmeği person at a vermeliyiz. time, Her seferinde bir kişiye and vermeliyiz. Turkey will be fed. Ve Türkiye bu şekilde doyurulacak. Much later in the story with Bu the olaydan disciples, biraz daha da sonra da öğrencilerle ilgili Jesus has returned to heaven. İsa Mesih göğe alınıyor He has poured out his Holy Spirit, ve kutsal ruhunu döküyor. and the disciples are now preaching Ve in Jerusalem. öğrenciler Yeruşalim'de paylaşmaya, vaaz vermeye başlıyorlar. Hastaları iyileştiriyorlar. There was much opposition, Pek çok karşı çıkış var, karşı duruş ve baskı var. but many are believing. Ama pek çoğu da iman ediyor, inanıyor. And Luke says Ve Luka şöyle söylüyor, in chapter 4 of Acts 4. bölümde, Elçilerin İşleri 4. that the bölümde, number of people who were saved kurtulan insanlar grew to 5,000. 5000 kişi kadardı. The disciples learned how to take bread to the crowds. Öğrenciler kalabalıklara nasıl ekmek vereceğini öğrenmişlerdi. Over 5,000 believed. 5000'den fazla insan iman ettiğini anlıyor. With the power of the Holy Spirit, Kutsal ruhun they gücüyle learned what Jesus öğrendiler. wanted us to learn. İsa Mesih'in öğrenmesini istediği şeyi kutsal ruhun gücüyle öğrenciler öğrendiler. And with the power of the Holy Spirit Ve kutsal ruhun gücüyle and the compassion of Jesus, İsa Mesih'in merhametiyle take the bread that Jesus has given you İsa Mesih'in size verdiği ekmeği alın and feed Turkey. ve Türkiye'yi doyurun. Amen. 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 Let's pray. Dua edin. Lord Jesus, we thank you so much that you have given us bread. Tabi İsa bize ekmek verdiğin için sana çok teşekkür Oh, ediyoruz. we love your life, Lord Jesus.
Senin yaşam ekmeğini We seviyoruz. love your grace and your mercy. Senin merhametini Thank you so seviyoruz. much. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. But Lord, our heart is full of compassion for the Yüreklerimiz multitudes. kalabalıklar için merhametle dolu. Every town, for every city. Her şehir ve köy için. For the thousands and millions that don't know you. Seni tanımayan, bilmeyen binlerce milyonlarca insan. Jesus, we long for your life to come to Turkey. Senin sevginin Türkiye'ye gelmesini We long for istiyoruz. many to have your bread. Senin ekmeğini pek çok insanın almasını istiyoruz. In the power of your Holy Spirit, Jesus, Senin kutsal ruhunun gücünde, help us to feed the multitudes. senin ruhunun gücüyle kalabalıkları doyurmak için bize Help us yardım et to İsa. feed the people we know. Tanıdığımız insanları doyurabilmek için bize yardım et. Thank you that you have many people in this place. Teşekkür ediyoruz. Burada bir sürü insan Thank you var. that you will be glorified. Teşekkür ediyoruz sen Thank you görkemli that your olduğun için. name will be known. Ve senin adın bilineceği için. We give to you what we have, Sahip olduğumuz her şeyi sana veriyoruz. knowing that İsa. you will multiply. Ve biliyoruz ki sen bunu çoğaltacaksın. Let your mercy and grace come to all of Turkey. Senin lütfun ve